Ben de sana bu evi ücretsiz veririm diyor. Birazdan müzik yapacağız. Kira mükemmel bir savaş köpeği. Her yere girip çıkıyoruz resmen yani. Bir sanat eseridir herhalde. 2 dakikada araba durdu. Burada etler o acayip ucuz. Tabii dışarıdan dolarla girdiğimiz için bize bu kadar ucuz. Babam hop demedi. Elbolson'a geldik. Gelir gelmez kiraz toplamaya başladık. Güzel bir başlangıç oldu bizim için. Burada bayağı güzel kirazlar var. Tatları muhteşem muhteşem. Özlemişiz. Pembe beyaz dedin ama. Özlemişiz. Burası arkadaşımızın çalıştığı yer. Direkt buraya geldik. Gökhan merdiveni aldığı gibi kiraz ağacına dayandı. Yavrum tepelerde kiraz Nerede arıyor. burada kırmızı yok ya. Yanlış yere dayadık biz bunu. Böyle bir yerdeyiz. Yine yeşillikli. Of çok yorulduk ya. Otostopla geldik 3 saatte. Normalde otobüs 2-2,5 saatte geliyor. Biz 3 saatte geldik. Gayet iyi bir zaman. Sadece biraz yorulduk. Evet, bir yerde 1 saat bekledik güneş altında. Bir de arabada da ayaklarıma klima çarptı. İşte yolda alan kadın da çok hızlı İspanyolca konuşuyordu. Evet. Ama şurada var bir tane. Burada bayağı iyi sağlam var. Bunları nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Zıplayarak. Şu anda 8 hektarlık bir alanın içinde kurulan bir evde yaşıyoruz. Karşıda da koyunlar var. Ezgi de burada. Ne yapıyorsun Ezgi'ciğim? Bulaşık yıkıyorum. Ezgi bulaşık yıkıyor. Sadece Ezgi yıkamıyor. Ben de yıkıyorum aralarda. Gökhan da yıkıyor. Evet. Paylaşım yapıyoruz. Şimdi video yapma zamanı. Yeni kalktık. Elbolson'da ilk kaldığımız ev koyuların, kuzuların otladığı bir yer. Bir de Kira var. Kira Geliyor. mükemmel bir savaş köpeği. 1970'lerde, 1980'lerde bu arkadaş nesli tükenmekteymiş. Sonra kurtarmışlar. Cane Corsa aynı zamanda Napolitan Mastiff olarak da adlandırılıyor. Geldi ya. Sen nasıl savaş köpeğisin ya? Bu çok sevimli bir savaş köpeği. Ben hiç böyle bir savaş köpeği görmedim. 50 kiloluk ama. Şuna bak. Evet, üzerine bol bol atlıyor Ezgi'nin. Evet, atladı mı benim üstüme, ben sallanıyorum yani, yıkılacak duruma geliyorum, öyle düşünün. Hadi bakalım. Kira. Kira. Şimdi Elbolson'u turlayacağız. Burada bayağı kuzular otluyor, çiçekler, böcekler, kuşlar, gayet güzel. Nefes aldığımızı hissediyoruz. Güzel bir zaman geçirdik. 3 gün geçirdik. Elbolson, Bariloche'ye yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bir yer. Elbolson mu Bariloche mi derseniz Elbolson tercih ederim ben. Gökhan'ı bilmiyorum. O da herhalde öyle. Çünkü Hayır. Burası sakin bir yer. Benim çok hoşuma gitti. Dağlarla çevrili yine Bariloche gibi ama buranın farklı. Kuş çok iddialı çıktı. Evet. Sesimi bastım. Kire'ye saldıracaktı galiba. Ben Elbolson diyorum, Gökhan Bariloche diyor. Elbolson çok daha sakin. Küçük bir kasaba gibi. Şehir merkezinde minnacık böyle. Ama çok güzel feriyaları var. Yani açık marketleri çok büyük. İnsanları bence daha sıcakkanlı. Ama yani suya girilecek şey yok. Göl, nehir vesaire gibi şeyler yok. Var, etrafında var da uzak. Yani etrafında var. Belli bir süre gitmeniz gerekiyor. Arabanız olması gerekiyor falan. O yüzden ben Bariloche'yi tercih ettim. Bir de şehir merkezi vesairesi de var. Burada şehir merkezi çok küçük. Ben suyu istiyorum. Su istiyorum ben. Oh, dağların bu kadar bize yakın olması beni çok etkiliyor. Hemen karşımızda mesela yükseliyor. Nereye gitsek dağlar yükseliyor. Bariloche'de de böyleydi ama şehir olduğu için tabii size daha uzakta kalıyor. Kiraz ağacı. Ne güzel. Ama bunlar daha olmamış galiba. Yok, çok güzel tatları. Ben bunun tadına baktım. Gökhan'cığım, senin boyun uzun. Bakalım. Lokum gibi, lokum. Zehirlenmesin. Gel abi, lokum gibi. Yan yana dükkan. Arjantin'in 2 temsil ettiği şey var. Bir tanesi futbol, bir tanesi mate. Şu anda Arjantin-Polonya maçı oynanıyor. Karşıda da Maradona'nın posterini asmışlar. Eczaneye geldik. Eczanede Arjantin maçı var ya bugün. Arkadaşın bayrakları yanaklarında. İçerideki çalışan arkadaşların da 2 kişi daha var. Herkesin Arjantin bayrağı var burada. Bugün maç günü. Zengin bölgelerde, zengin evlerde kaldığımız gibi böyle bahçede kurulan bir karavanda
kaldık. Bayağı soğuktu da. Böyle yerlerde kalıyoruz. 2 gün burada kaldık. Yani El Bolson'da çok zengin 8 hektarlık bir müstakil evde kaldık. Ardından buraya geldik. Evet, tamamen Ve bir değişim. Tamamen bir değişim, tamamen bir uçurum. İnsanlarda da uçurum var. Sizden talepleri, beklentileri değişiyor. Haklı olarak büyük bir hiperenflasyon sahibi olan Arjantin'de daha alt sınıf, daha ekonomik düzeyi düşük sınıf farklı yaklaşımlarda bulunuyor. Bunu daha detaylı bir Yani şekilde bizim önümüzdeki için- zamanda anlatırız. Tabii bizim için sadece çok büyük bir değişim. Her yere girip çıkıyoruz resmen. Yani hiçbir sınıf farkı gözetmeksizin insanları da gözlemlemek istiyoruz çünkü. İnsanları tanımak istiyoruz Arjantin'de. Her ülkede yaptığımız gibi. Bundan önce de farklı yerlerde kalıyorduk hep gezdiğimiz ülkelerde. El Bolson, İspanyolların, İtalyanların, Lübnanlı ve Suriyelilerin zamanında göçmen olarak gelip yerleştikleri yer. 60'larda hippi akımıyla değişen, son zamanlarda Buenos Aires gibi başkentten, büyük şehirlerden kaçan kişilerin de yerleştiği küçük bir kasaba. Sevimli bir kasaba, güzel bir kasaba. Biz çok sevdik. Manzarası mükemmel. Nehirleri, dağları, yeşilliği, insanı, her şey çok güzeldi. Öyle bayıldık ki yaklaşık 8 gündür mü buradayız? Toplamda bir hafta 8 oldu. gün olacak herhalde. Evet. Bir hafta oldu buradayız. Evet, El Bolson'da internet çeken tek yer burası. Merkezi internet. O yüzden herkes buraya gelip toplanıyor. Yani Gençler küçük içiyor. bir merkez var ama tüm gençler burada ve gerçekten El Bolson'un 30 sene önce buraya gelip yerleşen hippie kültürü burada hissediliyor. Şehir merkezinde 60'larda özellikle. gelmişler. Hatta bunun 2-3 gün önce karavanda yaşadık. Hippie bir çiftin yanında. Yani onların evi ayrıydı ama bir akımına karşı sempati duysak da çifti sevmedik. Ya El Bolson'da çok fazla hissediliyor bu hippie kültürü. Gerçekten çok salaşlar, rahatlar, kendi başına buyruklar. Özellikle bu meydanda gelip oturuyorlar, içiyorlar, rahat rahat yayılıyorlar. Hele de bir güneş açmayı görsün. Herkes çok mutlu, çok neşeli. Arkamızdaki metal, mekanik bir totem Patagonya'ya ilk gelenlerin anısına yapılmış. Rüzgardan aldığı titreşimlerle ve düşünce gücüyle burada duruyor. Anlamadım ben. Biz de Anlamadık. Herkese sorduk. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece totem olduğunu biliyoruz. tam anlamadık. Totem de buraya ilk gelen yerlilerin bazı sembolleri düşünülerek, daha doğrusu ilk gelen yerleri düşünerek birçok sembol bir araya toplanmış ve rüzgarla bu sembollerin dönüşümünü anlatan bir heykel. Bir sanat eseridir herhalde. Fena değil, güzel gözüküyor. İlginç bir şey. Bu arada mekaniğin elinde de kristal var. Kristal bir taş var. Yani tam olarak bilmesek de bu bir totem. Arkamızdaki telefon kulübesi sıradan bir telefon kulübesi değil. İngiltere'deymişiz gibi bir izlenim verse de burası Arjantin. Küçücük bir kasaba olmasına rağmen böyle güzel bir şey yapmışlar. İçinde bir sürü kitap var. Aynı Avrupa'daki gibi içeri girip istediğiniz kitabı alabiliyorsunuz veya isterseniz kendi kitaplarınızı da buraya bağışlayabilirsiniz. Arkadaşlar ev değiştireceğiz ve bizim alışveriş yapmamız lazım. Çünkü gideceğimiz yer bildiğiniz kocaman bir arazide ve en yakın süpermarket bile yürüme mesafesi de 45 dakika. O yüzden alışveriş yapacağız. Şöyle bir yöntem bulduk. Gökhan demin benimle tartışıyordu. Otostop çekerek zaman kaybediyoruz diye. 2 dakikada araba durdu. Gökhan öpücüklerimi yolluyorum. Ben buradayım ya. Ve 45 dakikalık yürüme Ben buradayım. Bana niye yol oluyor bilmiyorum. 45 dakikalık yürüme mesafesi yol var. Bunu bilenlere selam olsun. Kimse bilmiyor. Selamı kime gönderdi Ezgi? Gidiyoruz. Adios. El Bolson'a 8 kilometre uzaklıkta yine El Bolson içinde bir yerdeyiz. Burası cennet gibi mükemmel. Önümde Puelo Nehri akıyor. Yanında da köpücük var. Buraların köpücüğüymüş.
Pek sevimli bir border collie. Ne haber? Öyle işte. Ezgi de burada. Arkamızda dağlar. Vallahi ben en çok çiçeklerden etkileniyorum. Bu çiçekler renkleri mor oluyor, mavi oluyor, pembe oluyor ve onların adı lupinos. İnanılmaz güzeller. Ben lupinos olmak istiyorum ya. Bir dahaki hayata lupinos olarak geleceğim. Lupin. Ezgi de manzarayla çok uyumlu aslında. Evet, ben beyaz giyindim. Bugünkü kreasyonum beyaz ve siyah. Çiçeklere uyumlu olmak için bu renkleri giydim. Evet, şimdi kaldığımız yere gidiyoruz. Bu sefer kaldığımız yer 38 hektarlık bir alan. Şanslıyız. Hemen yanımızda Pitikitron dağları var. Mapucece. Ne anlama geldiğini unuttuk. Bakacağız. Alta yazalım. Arada hektar büyütüyoruz arkadaşlar. Evet. Arada küçültüyoruz, karavanda kalıyoruz. Arada da büyütüyoruz. 8, 38 böyle iniyor çıkıyor. Ya yollar ama çok güzel ya. Şu Evet. çiçekler, lupinolar çok güzel gösteriyor burayı. Şunlara bak ya, çok güzel, cennetteyim. Ah, burada çok fazla at var bu arada. Çünkü çok uzak. O yüzden yollar komple at kakalarıyla dolu. Evet. Buyurun Ezgi Hanım. Evet, arazimize geldik. Evimize geldik. Derme çatma ama bizim evimiz. Anahtarı nereye koymuştun? Bunu da mı göstereceksin? Si. İyi değil. O ev tütsü kokuyor. Ha, yanık şu an tütsü. Bu arada Evet. bu Bu evin sahibinin kız arkadaşının babası yapmış. Buenos Aires'te ünlü bir ressam. ünlü bir ressammış. Öyle. Biz de burada kalıyoruz. Daha pişen etler var. Bunun 3 katı daha et var. Toplam 42 lira falan civarında para verdik. Burada etler o acayip ucuz. Tabii dışarıdan dolarla girdiğimiz için bize bu kadar ucuz. Normalde 80 liraya mal oluyor eğer burada kazanırsanız parayı, ama dışarıdan dolarla gelirseniz bu güzel et 42 liraya mal oluyor. Evet, mavi borsa diyorlar. Hepimizin bildiği gibi Arjantin'de ekonomik kriz var ve bu evleri böyle büyük arazilere güvenilir insanlara, zengin insanlar bırakıyorlar. Bekçilik yapmaları karşılığında bir sözleşme yapılıyor 2 ya da 3 senelik. 2 ya da 3 sene benim evime ve etrafına bakarsan diyor, ben de sana bu evi ücretsiz veririm diyor. Yani burada ücretsiz kalıyor bu arkadaşlar ama etrafı kolaçan ediyorlar. Buraya mesela sebze dikiyorlar, meyve dikiyorlar. Ücretsiz kullanımı veriyorlar sadece 3 sene. Evet, ama biz buna inanmamıştık ilk geldiğimizde. Hatta yalan olduğunu düşündük. En sonunda o kadar çok insanı gördük ki gerçekten bu şekilde yaşayan. Anladık ki gerçekten böyleymiş. Evet, zengin Burası çok olduklarını güzel bir zannediyorduk yer. biz. Bizi kandırıyorlar, zenginliklerini göstermek istemiyorlar diye düşünmüştük. Öyle değilmiş. Evet, öğle yemeğinde tavuk var. Tavuk yapacağız. Biz de akşama kıymalı bir şeyler yapacağız. Bakalım. Arjantin'de de Akdeniz kültürü hakim. Burada çoban salatası yapılıyor. Zeytinyağlı bildiğiniz domates, salatalık. İçinde ne var? Reyhan var mor. Ve şimdi marul da getireceğim. Burada da bizi misafir eden arkadaşımız ateşi de yaktı. Birazdan müzik yapacağız. Bu köpek de çok tatlı, Hual. O kadar tatlı ki kızamadım. Atladı. Benim de boyum biraz kısa. Atlayınca şurada bir yara oldu. Her yerim yara oldu. Across like Statue of Liberty in America. Only 4 years later this statue and the architecture is same. Doğal architecture. Ateşte pişmiş tavuklarımız hazır. Arjantin şarkıları eşliğinde yemek yiyeceğiz. Evet, tavuklarımız hazır. Ben de konuşayım dedim. Mayonez ev yapımı. Mucho sin paciencia traer tu fui con mi fortaleza para descubrir. Dale, tócalos. Igual eso se edita, ¿no? Se corta. Ah, sí, recuerda. Ahora. Es que estoy Todo para compensar. Perdona que no quiero molestarte más. Sí, quiero que perdones esta canción. Que se te hace tiempo, así es la condición.
Şehirden uzak yaşamanın en kötü tarafı da işte böyle saatlerce yürüyorsunuz. Şimdi otobüse bineceğiz, merkeze gideceğiz, alışveriş yapacağız, Hop. geri döneceğiz. Hop dedik. Daha çok fazla güzel tarafı var. O yüzden en güzel tarafı da doğanın içinde olmak. Ben güzel tarafından bahsetmedim ki. Ama çok kötü büyük tarafından bir- bahsettim. Ama kötü tarafını Niye hop görmüyorum hop? Ben bile. hop yedim ya. Biraz önce hop yedim. Bana annem babam hop demedi. Çünkü yani bu doğa kaçmaz abi. İyi, peki. Kual de bizde geliyor ama geri nasıl dönecek bilmiyorum. Bulur umarım. Ya köpek o kadar güzel ki 2 günde alıştı bize. Şu an köprüyü bizimle geçiyor. Ben buraya aşık oldum. Seviyorum ha. Gerçekten ama köprüde yürümek de çok zor. Çok uzun bir köprü. Çok fazla deliği var. Bunun bir onarılması lazım. Elbolsa'nın en ünlü açık marketi pazarındayız. Burada yok giysilerden sanatsal el işlerini, daha çok Arjantin'de zaten el işi yapıyorlar. Bunun gibi küpeler yapıyorlar. Bu tabii Arjantin'den değil. Arkadaki neymiş? Arkada yağlar var, el işi kremler var. Yani evde yapıyorlar. Organik krem diye satıyorlar. Bizde de var ya permakültür. Buradakiler mate kaşığı. Yani mate kaşıkları, mate çubuğu ayrı olarak satılıyor. Hala bakın bu şekilde metal. Ne yapıyor mate çubuklarıyla Ezgi'ciğim? Mate çubuğuyla içiliyor Gökhan'cığım. Mate içiliyor. Her şeyi satıyorlar. Mesela burası artezanal, yani el işi tütsülük yapan bir yer. Ve baca gibi böyle bacaların içine tütsü koyuyorsunuz. Bize de bunu hediye etti tütsüyü. Tütsünün dumanı buradan böyle çıkıyor bacasından. Elbolsa'nın bu el işi pazarı ünlüymüş, feriyaları ünlüymüş. En büyük pazar buradaymış. İşte geziniyoruz. Çanak çömlekler var mesela solda. Es muy bonito. Muchas gracias. Burada bıçaklar var. Merkezden alışverişimizi yaptık. Eve doğru gidiyoruz. Şimdi bir göl kenarında bir dururuz. Şöyle derin nefes alırız. Burada ne araç var ne başka bir şey var. Ses, sadece kuş sesleri, bazen inek sesleri geliyor. Of, çok güzel bir yer. Burası Mavi Nehir. Rio de Azul. Hemen kenarında, yanında yaşıyoruz. Ya şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel. Ön güzel, arka güzel, her taraf güzel. Değil mi Ezgi'ciğim? Değil Gökhan, biraz korkuyorum değil. Niye? Korkacak bir şey yok. Bir de öbür tarafı gösterelim. Yine mi güzeliz? Çok güzel. Biz güzel değiliz, doğa güzel. Doğa güzel, evet. Biz bu yolun sonunda oturmuyoruz, ortasında oturuyoruz. Bir 25 dakika yol yürüyeceğiz. Buradan nasıl ayrılacağız bilmiyorum ya. Bir gün daha kalacağız, yarın da kalırız. Ondan sonraki gün Ya ben ayrılmak zorundayız. istemiyorum. Valla. Her gittiğim eve biraz bağlanmaya başladım. Yani manzara içinde, doğa içinde olanlarına bağlanıyorum böyle. Fena. Evet, Şili'de de aynı şey başımıza geldi. Ben belli bir süreden sonra hadi artık gidelim deyip kurtlu bir şekilde... Ya Ezgi'nin konuşma tarzı bana geçti ya. Beylik konuşmalar, sözler neyse. Şimdi Baby dedi keseceğim. bana. Beylik dedim, baby demedim. Bir şey diyeceğim. Porto Octa'ya ben bağlanmıştım Şili'nin güneyinde. Oradan ayrılamamıştım. Ayrılırken bir hüzün bastı. Bir fenalaşmalar geldi bana. Böyle ağlamaklı. Şimdi buraya karşı da aynı şeyi hissediyorum. Arada bir geliyorlar. Ezgi Puerto Octay'dan ayrıldıktan yaklaşık 2 saat sonra Puerto Octay'ı unuttu. Muhtemelen buradan ayrılınca da unutacak. Çünkü her yerin güzelliği, doğa güzelliği farklı. Türkiye'nin de çok güzel yerleri var. Buranın da çok güzel yerleri var. Kesinlikle öyle. Bütün dünyada birçok bölgenin farklı güzellikleri var. Peru özellikle mesela çok güzeldi. Evet, Ekvador çok öyle. güzeldi, Kolombiya Doğası. çok güzeldi. Evet, Bolivya çok güzeldi, Bolivya. Şili güzeldi. Bolivya her şeyle güzeldi. Evet, insanlar... Gördüğüm her kareyi videoya aldım. Biraz görüntü kirliliği gibi gelebilir ama
Yanıma fotoğraf makinesi almamışım. Yapacak bir şey yok. Bulutlar da güzel görünüyor. Buradan giderken Pual, bizim köpek, iğneyi takip etmişti. Şimdi öcünü almak için karşıdan bize geliyor. Korkuyoruz. Dın 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 dın. Hayvanın da günahını aldım ya. Beni beklemiyormuş. Ben dedim göze göz dişe diş. Sen mi yaman ben mi yaman dedim ama cık. Hayvan börkeneklerini hopla toplata gidiyor. Buralarda rüzgar esti mi eser. Böyle 100 yıllık ağaç bile yerinden sökülür. Ya doğa bu. Öyle agalaya lugalaya gelmez. Gökhan nereye? Ha pardon. Evde ayna yok. Sadece kendimi şu anda kamerada görüyorum. Bayağı ayna görmeyeli bir hafta oldu. Kendimi daha iyi hissediyorum.